Arkadaşlar selam. Bu sefer de bir çılgınlık yapalım ve yine Windows'ta Linux'i çalıştırmak için değişik bir yolu deneyelim. Bu yolda Baboon. Peki Baboon ne yapıyor? Baboon aslında şunu yapıyor. Cyvic diye bir tane aslında Linux'in komutlarını Windows'un içerisinde çalıştırmak için kullanılan bir yapı var. Benim gördüğüm kadarıyla. Ve bu yapı içerisindeki elementleri de kullanıp ondan sonra çok güzel bir terminal ortamı sağlıyor. İçerisinde ZSH var ki ben ZSH'ı çok severim. All My ZSH diye bir tane de zaten çok güzel bir şey var, plugin var ve bunun sayesinde ZSH'ı çok çok iyi bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Babun ise birçok şeyi bir araya getirmiş ve bizim için paket haline getirmiş. Yani Git komutları içerisinde çalışıyor. Ondan sonra Cyvic dediğim gibi Cygwin içerisinde otomatik olarak var. Ondan sonra admin hakları olmadan kurulumdan gerçekleştiriliyorsunuz. Pack diye bir tane paket manager'ı varmış. Ondan sonra ve içerisinde de All My ZSH var. Ve birçok şeyi içeride yapabiliyorsunuz. Peki nasıl yapacağız? Open folder dedim. Bu bir zip dosyasıydı. Bu zip dosyasını da hemen şuradan açalım. Ve açtıktan sonra da içerisine girelim. Download ettim ve 270 MB civarında bir şeydi galiba. Neyse bunu download ettikten sonra bir installer'ımız var. Bu installer'ı kurduktan sonra bütün işlemleri kendisi yapıyor. Peki biz subsistemi nasıl yapıyorduk? Subsistemde gerçekten bayağı bir uğraşmamız gerekiyordu. Ama bunu da sadece install diyoruz ve olay bitiyor. Tabii ki ilk başlarda ne kadar sürüyordu? Sanırım bir dakika falan sürüyor bunun kurulumu. Ve bu kurulumu yaptıktan sonra da Python 2 ile birlikte içerisinde her şey kurulu olarak geliyor ama Python 3 kurulu gelmiyordu hatırladığım kadarıyla. Belki siz bunu denediğiniz zaman Python 3 de kurulu gelebilir, onu da bilmiyorum. Ama şu anda içerisinde Python 2 var ve Linux ile ilgili her türlü işlemi yine bunda yapabiliyorsunuz. Yine Pack diye bir paket yöneticisi var ve bunun sayesinde de başka paketleri yine alt sistemde kullanabiliyorsunuz. Ama burada baktığınız zaman ilk başta bizim ulaşmak istediğimiz C'nin altındaki işte kullanıcıların içerisindeki kendi kullanıcıma ulaşmanın yolunu biraz daha farklı görebilirsiniz. Mount'un içerisinde miydi yoksa shortcut mıydı hatırlamıyorum. Bir kere gördüm çünkü. Ona da birazdan bakarız. Kurulum bitsin. Kurulum bittikten sonra da biz buradaki Baboon'u nasıl kullanabileceğiz ve Baboon'la birlikte neler yapabileceğiz hem de Django projesini hemen hızlı bir şekilde yine Baboon'da da açmaya çalışalım. Bu arada yeni bir tane Windows kurulumu yaptım ve yeni Windows kurulumun içerisinde yapıyorum. Tekrar söylüyorum, kullanıcı isminize dikkat edin. Eğer sizin kullanıcı isminiz, bilgisayarınızdaki kullanıcı isminiz Türkçe karakterler içeriyorsa lütfen farklı bir kullanıcı kurun ve onu kurduktan sonra development ortamlarınızı sağlayın. Yani Android için de bir geliştirme ortamı sağlayacaksınız, Note için de sağlayacaksınız. Fark etmez. Bence kullanıcı adınızda Türkçe karakter olmadan başlamalısınız. Çünkü ileride ne tür sorunlar karşınıza çıkacak bilmiyorsunuz. Lütfen Türkçe karakterli bir kullanıcı adı kullanmayın Windows içerisinde. Bunu tavsiye edebilirim. Gerçi diğer işletim sistemlerinde de kullanmazsınız. Çok daha iyi olur. Neyse kurulum bitsin. Ondan sonra tekrar devam edelim. Ben şimdilik durdurayım. Babun kurulum bittikten sonra otomatik olarak terminali kapattı ve kendisi benim gördüğüm kadarıyla direkt olarak shortcut'ı buraya ekledi ve şu anda Babun kurulu. Peki ben neredeyim? İlk önce PVD diyeyim. Home ve HE klasörün içerisindeyim. Yani Linux'te olduğu gibi Home'un altındaki HE klasöründeyim ama burada ls deyince veyahut da ll deyince hiçbir şey yok. Çünkü aslında gerçekten de kendi içerisinde farklı bir dünya oluşturuyor ve bu dünyanın içerisinde yer alıyor. cd root dedim ve root'a geldikten sonra tekrar ll deyince burada C diskinin nerede olduğunu gösteriyor. Yani cd slash yani root'tan sonra C deyip ondan sonra buradan users deyip H'ye ve desktop klasörüne geçiş yapabiliyorum. Yani neredeyim aslında? C'nin altında, users'ın altında, H'nin içerisinde, desktop'ın içerisindeyim. Peki buradan Python diyelim ve versiyon diyelim. Daha önceki videolarda olduğu gibi Python 2 var. Peki Python 3 var mı? Python 3 yok ve ulaşılamadı diyor ama Python 3 büyük bir ihtimalle içerisinde yok. Peki şöyle yapalım. E, Pack'ti galiba. Packed uninstall Python diyelim.
Uninstall var mı? Remove varmış. Remove ve remove diyerek Python'ı buradan silelim. Python'ı sildikten sonra ben şunu yapacağım. Normalde Windows'a nasıl Python kuruluyorsa gidip Python'ı bulacağım ve kuracağım. Kurduktan sonra da bakalım Python'ı burada kullanabilecek miyiz? O yüzden de Python'ı download diyorum Windows'un içerisindeyken ve ne yaz buraya? Geç. Şuradan Python download'a geldim ve download butonuna bastım. Download butonuna bastıktan sonra otomatik oluyordu ama neyse. Nerede? x86-64 Web-based şudur. Bunu indirdim. Bu arada daha doğrusu silme işlemi bitti mi? Silme işlemi bitiyor şu anda. Aynı zamanda Python'da internetten indiriyorum. Bu bitene kadar bekleyelim. Şu anda Python 3 indi. Aynı zamanda kendi içerisindeki Python paketini kaldırdık. Yani Python Tretre versiyon dediğimiz zaman şu anda Python gözükecek mi? Hayır. Peki ne yapacağız şimdi? Run diyeceğiz. Burada Python'ı Windows'a ilk defa kurarken dikkat etmeniz gereken bir şey var. O da en baştaki seçenek. Bu seçenek ise PT otomatik olarak yükle seçeneği. Dediğim gibi eğer Türkçe karakter kullanıyorsanız bunda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Lütfen Türkçe karakter kullanmayın. Bunu defalarca kez söylüyorum biliyorum ama PT kur dedim ve burada nereye kurduğu kısmına bakacak olursanız users'ın altında HE'nin içerisinde, AppData'nın içerisinde, local'in içerisinde, programs'ın içerisinde, Python'ın içerisinde Python 38 klasörünü kuruyormuş. Yuh artık. Böyle bir şey yapmayalım. Onun yerine biz kendimiz bir klasör belirleyelim. O yüzden de şuradaki klasörü bir temizleyeyim. Niye böyle bir şey yapıyorsa ben de bilmiyorum. Ve tüm kullanıcılar için yap diyelim ve Python 38 diye bir klasörün içerisine kursun ki hangi versiyonda olduğunu en azından bilelim. Bu kurulum bitsin. Bakalım neler olacak. Her şeyi kuruyor bakalım şu anda. Aynı zamanda şu pencereleri de artık kapatabiliriz. Bunlara da ihtiyacımız yok. Şu pencereye de ihtiyacımız yok. Bu pencereye de ihtiyacımız yok. Bunları da kapatalım. Çünkü sanal makinede çalıştığım için ne kadar az pencere açık olursa o kadar hızlı bir şekilde işlemleri yapacağına inanıyorum. Tabii şuradaki efektleri falan kaldırabilseydim onlar da güzel olurdu ama maalesef ücretsiz versiyonunda şu arka planı falan kaldıramıyoruz bildiğim kadarıyla. Peki biz bunu neden yaptık? Biz aslında Babun'la birlikte neleri kullanabileceğimizi görmek istiyoruz ve Python'da kendi bilgisayarıma yükledim. Tabii ki bunun başka yöntemleri daha var ama kendi bilgisayarıma yükledikten sonra bakalım neler oluyor. Şimdi ben terminalimi açtım. Yani Babun'u açtım. Bu sefer ZSH çalışıyor. Daha önce de söylediğim gibi ZSH gerçekten de çok keyifli bir terminal deneyimi yaşatıyor size. Peki Python Tretre versiyon dedim. Python Tretre versiyon dedikten sonra süper Python 3.8.1 yüklü geldi. Neden? Çünkü Windows'un içerisinde yüklemiştim. Peki PVD dediğim zaman home klasöründeyim ve ben burada bir şey açarsam, klasör açarsam açıkçası bunu bulmakta zorluk yaşayacağım. O yüzden de gidip kendi kullanıcıma girmem lazım. Yani C'nin altındaki users'ın içerisindeki, HE'nin içerisindeki desktop'a gelmem lazım. CD root'un altında, C'nin altında users'ın içerisinde, HE'nin içerisinde desktop'a geldim. Ve herhalde dediğim zaman şu anda linkleri falan filan her şeyi görebiliyorum. Hatta şu remove Microsoft Edge diyerek buradaki gördüğünüz gibi linki de sildim. Böylelikle bir şeyden daha kurtulmuş olduk. Şükürler olsun. Neyse pip tretre versiyon diyelim. Pip var mıydı? Ondan sonra pip varmış ve Python 3.8 ile birlikte çalışıyormuş. Nerede olduğunu da görüyorsunuz zaten. Otomatik olarak şeyde gösterdi, paketi de gösterdi. Böylelikle hem Windows'ta çalışan paketleri de gördüğünüz gibi Babun'un içerisinde de kullanabiliyoruz. Bu da güzel bir şey. Şimdi maker sites diyelim yine. Burada bir sites klasörümüz olsun. Masa üstünde sites klasörünü görmüşsünüzdür. cd sites dedim ve pip install Django dedim.
ve Django'yu tekrar kursun. Django'nun en son versiyonu, yani 3'e geçti artık Django. Peki bu kurulum bitsin. Ondan sonra da yine aynı şekilde Django'yu da kurmaya çalışalım. Bu sanırım hızlı olacaktır. O yüzden de videoyu durdurmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Şu anda PyTZ'yi SQL parser ve asenkron olan yeni versiyonu kurdu ve Django'nun da son versiyonunu şu anda kuruyor. Bu sayede ne yapıyorduk? Django paket olarak bizim sistemimizde yüklüydü ve biz bu paketi kullanıp ondan sonra içeride iş yapabiliyorduk. Virtual Environment'ı falan göstermiyorum şu anda. Çünkü basit bir kurulum yapmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda birkaç tane terminal komutu denemiş oluyoruz. Windows üzerinde Django'yu nasıl kurarım diye bir tane daha video çekmiştim. Oradaki videoya bakarak da yine daha detaylı bir şekilde şu anda neler yaptığımızla ilgili detaylara bakabilirsiniz. Terminal gördüğünüz zaman kafanız karışmasın arkadaşlar. Geçenlerde bir tane yazıda şey diyordu, yani terminali anlatmakta ben zorluk yaşıyorum. Neden terminal kullanıyoruz diye. Aslında terminal bizim işletim sistemimizin text bazlı görünen halidir. Ve baktığınız zaman biz masaüstünü ve buradaki klasör yapısını, her şeyi text bazlı görebiliyoruz. Yani klavyeden her türlü işlemi yaparak bilgisayarımızın içerisindeki her türlü, işletim sistemimizin içerisindeki her türlü işleme erişebiliyoruz. Sites klasörünün içerisindeyim ve Django admin dediğim zaman artık Django admin geldi ve Django admin start project dedikten sonra yine first project deyip buradaki first project'i açabilirim ve içerisinde zaten bir şeyler oldu, oradaki klasörünü görürsünüz. Yine ll diyelim ve klasörü gördüm burada. First project'e geldim ve buradan python manage.py run server dedikten sonra da burada artık terminal içerisinde ben run server işlemini yaptım ve maalesef Microsoft Edge'i açarak localhost 8000 diyerek giriş yapmaya çalışayım. Şu anda gördüğünüz gibi Django'nun en son versiyonu karşımda ve Bob'unla birlikte ben şu anda daha geniş bir anlamda Windows'un içerisinde Linux deneyimi yaşayabiliyorum. Böylelikle Ubuntu işletim sistemi kurmadım ve aynı zamanda Bob'un benim yerime gerçekten arka tarafta çalışan bir Linux altyapısını sistemin içerisine entegre etti. Hangisi daha keyifli? Tam olarak emin değilim çünkü ben Windows kullanıcısı değilim. Ama Babun'u gördüm ilk önce ve Babun'u gördükten sonra ya işte Windows'un içerisinde subsistem de vardı, hadi bir de buna bakayım deyip merak ettiğimden dolayı bu ikisiyle ilgili video çektim. Bir de tabii ki cheat.sh ile ilgili bir videom var. Onu da muhakkak izlemenizi tavsiye ederim. Linux ile ilgili muhakkak bir şeyler öğrenin arkadaşlar. Yani Windows kullanıcısı olabilirsiniz ama gerçekten de Linux deneyimini yaşıyor olmanız gerekiyor. Eğer developer'sınız, eğer Django'da çalışıyorsanız, eğer ileride farklı dillerle çalışmak istiyorsanız artık biraz daha bu tarafa doğru geçmeniz gerekiyor ve terminal komutlarını öğrenmeniz çok önemli. PowerShell tabii ki güzel ama yine de bash komutlarını öğreniyor olmak size çok büyük avantaj sağlayacaktır. Çünkü şu anda birçok yer oraya doğru geçti ki Azure bile gerçekten de o tarafta çalışıyor. O yüzden de Linux öğrenmeniz lazım. Neyse, neler yaptık? Babunu kurduk. Babunu kurduktan sonra Windows'un içerisinde Python'ı kurduk. Python'ı kurduktan sonra da pip paket yöneticisi sayesinde artık biz Django projemizi kurduk ve çalışır hale getirdik. Gerçekten çok kolay ve neredeyse hiçbir şey öğrenmek zorunda kalmadık. Umarım daha fazla şey yaparsınız siz Babun'la birlikte ve neler yaptığınızda yorumlar kısmına yazın. Çünkü dediğim gibi Babun'u büyük bir ihtimalle bu benim ilk ve son kullanışım olacaktır. Çok basit, çok keyifli ama zaten benim buna ihtiyacım kalmıyor. Çünkü Mac tarafında buna benzer bir deneyimi çok rahat bir şekilde yaşayabiliyorum. Ama Windows kullanıcısıysanız ki büyük bir ihtimalle Windows'u çok fazla kişi kullanıyor Türkiye'de. Bu tarz uygulamaları kullanmanızı tavsiye ederim. Özellikle Hyper.js'ten bahsettim, Babun'dan bahsettim ve Linux subsistemden bahsettim. Bu tarz sistemleri kullanarak Linux deneyimi yaşamaya başlayın. Ama hemen bilgisayarınızın içerisine Linux'e ekstra işletim sistemi kurmak istiyor musunuz? Gaza gelmeyin. Yapmayın böyle bir şey. Hiç gerek yok.
şu anda sanal sistem olarak kurmanızı tavsiye ederim ve sanal sistemler üzerinde çalışarak deneyim kazanmanızı tavsiye ederim. Daha sonrasında ise belki Ubuntu Desktop'a geçmek istiyor olabilirsiniz, geçebilirsiniz ama Ubuntu Desktop'a geçiyor olmak yerine Windows kullanıp subsistem veyahut da sanal makine veyahut da işte Babun gibi yapılarla birlikte kullanabilirsiniz. Bu arada Vagrant'la ilgili de tabii ki videomu izlemenizi tavsiye ederim. Bu konu güzel oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. Ben çünkü çok keyif aldım Babun'u kullanırken. Yorumlarınızı bekliyorum. Yeni videolarda görüşürüz. Tabii ki like bir şeyler yaparsanız ve videoyu da paylaşırsanız özellikle çok iyi olur. Çünkü bu tarz videolar çok yok. Daha fazla olmasını istiyorsanız muhakkak paylaşmanız ve başkalarının da yararlanıyor olmasını sağlamanız gerekiyor ki benim videomdan esinlenip veya da başkalarının videolarından esinlenip insanlar yeni şeyler yapsınlar, keşfetsinler ve bizimkinden daha iyi şeyler üretsinler. O yüzden de kesinlikle bir şeyleri hep birlikte başarmamız gerekiyor. Şimdiden size başarılar. Yeni videolarda görüşürüz arkadaşlar.